operasyonla kurtarılan Mark Dickey tedavisi devam ediyor ve Amerikalı mağara bilimci kurtarılma anına ilişkin kask kamerasıyla çektiği görüntüleri TRT Haber ekibiyle paylaştı. Özel görüntüler ekranlarınıza geliyor. Şimdi o görüntüleri anlatalım. Sonra da habercilerle devam edeceğiz. Amerikalı mağara bilimci Mark Dickey 3 Eylül'de Mersin Nanamur ilçesindeki Morca mağarasına indi. İnişte ağır bir mide kanaması geçiren Dickey mahsur kaldığı mağaradan 9 gün sonra zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Dickey için 8 ülkeden gelen 196 kişilik uzman ekip ve AFAD seferber oldu. 9. günün sonunda kurtarılan Amerikalı mağara bilimci o saniyeleri, o anları saniye saniye görüntüledi ki şu anda da ekranlarınızda. Dickey kask kamerasıyla çektiği görüntüleri sadece TRT Haber ekibiyle paylaştı. Sadece TRT Haber ekibiyle paylaştı. TRT Haber özel o görüntüler ilk kez şu anda ekranlarınıza geliyor. O anlar gerçekten bir kurtarılma operasyonu ve o anlar ekranlarınıza geliyor. Kask kamerasıyla çekilmiş görüntüler ilk kez TRT Haber'de günlerce konuşuldu, tartışıldı. Dünyanın gözü de bu noktadaydı. Şimdi o görüntülerle birlikte biz Mark Dickey'in nasıl çıkartıldığını görüyoruz. Bu görüntüler önemli ve sadece TRT Haber'le paylaştı. Bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz sizlerin de mağaradan çıkış, yaşam mücadelesine dair görüntüler. Şimdi bu görüntülerden sonra Mersin Nanamur ilçesindeki Morca mağarasında mahsur kalan ve 9 günlük çalışmayla kurtarılan Amerikalı mağara bilimci Mark Dickey'in sağlık durumuna ilişkin de açıklamalar yapıldı. Hemen dönüyorum. Haberci arkadaşım Birgül Yazıcı bizimle birlikte. Birgül, az önce mağaradan görüntüleri verdik. Mark Dickey'in TRT Haber'e verdiği görüntüler. Aslında TRT Haber'e verdiği görüntüler senin de bir habercilik olarak, haberci olarak, başarın olarak nitelendirebiliriz. Sen de üzerinde o arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı noktada battaniye üzerinde günlerce sen de bekledin o noktada. Neler yaşadınız? Sağlık durumu nedir? Bu özel görüntülerle birlikte son durumu senden alalım Birgül. Amerikalı mağara bilimci Mark Dickey 9 gün boyunca Morca mağarasının altında mide kanaması geçirdikten sonra mahsur kaldı. Türk hükümetinin desteğiyle dünyanın en zor 5 operasyonundan biriyle beraber yeryüzüne çıkarıldı. O zorlu yolculuğu Mark Dickey kendi kask kamerasıyla görüntüledi ve bu görüntüler ilk kez TRT Haber ekranlarında yayınlanıyor. Her zaman çok zorlu bir mücadele olduğundan bahsettik. Günler boyunca Mark Dickey'den güzel bir haber alabilmek için Morca Dağı'nın zirvesinde bizler de haber nöbeti tuttuk. Bu süreçte mağara hakkında bilgiler verdik her zaman. Her zaman da söylediğimiz gibi mağara dediğimizde aklımıza ilk gelen yürüyüş mesafesiyle bir kayanın içerisine girebileceğimiz bir alan gibi düşünülse de Morca mağarası halatlarla, makaralı sistemlerle inilen bir mağara, aslında yürünen değil, halatlarla sarkıtılarak inilen bir mağara. Bunun ardından mağaraya indikten sonra bazı noktalarda emeklemek, bazı noktalarda sürünmek gerekiyor. Hatta mağaranın içerisinde bir adet de göl bulunuyor. Bu gölün içinden de geçebilmek gerekiyor. 15 kişilik bir ekiple beraber Amerikalı mağara bilimci buraya girdikten sonra mide kanaması geçirdi. Günler boyunca yer altında kaldı ve o görüntüler ilk kez şu an TRT Haber ekranlarında yayınlanıyor. Zorlu bir mücadeleyle sedyeye halat bağlanmasıyla beraber sürüklenerek dışarı çıkarıldı. Bazı noktalarda matkapla beraber delme çalışmaları yapıldı. Kimi noktalarda fünye ile beraber patlatma çalışmaları yapıldı. Çünkü emeklenerek geçilmesi gereken bu noktada mide kanaması geçiren Dickey'nin dışarı çıkabilmesi mümkün değildi. Sedyenin geçebilmesi için oldukça önemli noktalar açıldı. Sadece Mark Dickey kurtulmadı elbette. Mark Dickey'i yer altından çıkarabilmek için 8 farklı ülkeden 196 uzman mağaracı onun yanına geldi. Yer altında her 2 metrede bir uzman mağaracı onu bekliyordu. Sedyenin dışarı çıkarılabilmesi için destek oldular. Çok zorlu bir mücadeleyle dışarı çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekipleri onu sahada bekliyorlardı. Halatla sedyeyle dışarı çıkarıldığını TRT Haber ekranlara getirmiştik ama şu an ilk kez
O sedyenin nasıl taşındığını Mark Dickey'nin gözlerinden görebiliyoruz. Onun kendi kas kamerasıyla çektiği görüntüler şu an ilk kez ve sadece TRT Haber ekranlarında yayınlanıyor. Dünyanın en zor 5 kurtarma operasyonundan biri Mersin'in Anamur ilçesinde başarıyla tamamlandı. Mark Dickey'e ilk olarak kan takviyesi yapıldı, günlerce serum takviyesi yapıldı. Tüm tıbbi malzemeler yer altına indirildi. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen iletişim sistemi sayesinde Mark Dickey ve yanında bulunan ekibin yeryüzüyle olan iletişimi hiç kesilmedi. Bu da oldukça büyük bir başarı. Mark Dickey'nin dışarı sağlıklı bir şekilde çıkarılabilmesi için Aselsan tarafından üretilen bu cihazın da önemi oldukça büyüktü. Biz haber takibini sürdürürken en özel görüntüleri ekranlarınıza getirdik ama Mark Dickey'nin yer altından getirdiği bu görüntüler sadece şu an TRT Haber ekranlarında yayınlanıyor. Gördüğünüz üzere sedyeye bağlanmış bir halat ve o sedyeyi çeken 3 uzman mağaracıyı görüyoruz. Bugün Mark Dickey bir basın açıklaması yaptı. Bunun ardından TRT Haber'e de özel açıklamalarda bulundu. Günler boyunca haber takibi yapan TRT Haber ekibine teşekkürlerini iletti. Türk hükümetini ve Türk halkını endişelendirdiği için özür dilediğini iletti. Bu süreçte de dış yardımlara destek verdiği için uzman mağaracıların Türkiye'ye gelmesi için katkılarda bulunan hükümete çok teşekkür ettiğini söyledi. Ve yapılan tıbbi müdahalenin iletişim akışının ne kadar önemli olduğuna değinerek şu anda eğer yaşıyorsam Türk hükümetinin bu hızlı müdahalesi sayesinde yaşıyorum dedi. Türk hükümetine teşekkürlerini yineledi. Sık sık bu teşekkürleri duyduk onun ağzından. Hem dün hem bugün hastanede Mark Dickey'i ziyaret etme fırsatımız oldu. Dickey'nin sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. İlk etapta helikopterle ilk etapta mağarada çıkarıldıktan sonra mağaranın kenarında bulunan Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sahaya kurulan çadırda tedavisi yapılmıştı. Ardından helikopterle şehir hastanesine getirilmişti Dickey. Bu süreç içerisinde 24 saat boyunca yoğun bakımda gözetim altında tutuldu. Tüm tahlilleri yapıldı. Sağlık durumu iyiye giden Mark Dickey dün serviste çıkarıldı. Hem dün serviste hem bugün serviste kendisini ziyaret ettik. Ve bu özel görüntüleri TRT Haber ekranlarında yayınlanmak üzere bizimle paylaştı. İlk kez dünyanın en zorlu 5 kurtarma operasyonundan birinin yer altındaki görüntüleri şu an TRT Haber ekranlarında ekrana geliyor. Mark Dickey bilimsel bir araştırma için yer altına indiğini söylemiştik. Her zaman bunu yinelemiştik. Araştırmasının yarıda kaldığı için çok mutsuz olduğunu dile getirdi. Sağlık durumu elverişli olduktan sonra yeniden Morca mağarasına geleceğini ve bilimsel çalışmalarına devam ettireceğini söyledi. Mark Dickey'nin kas kamerası tarafından kaydedilen o özel görüntüleri TRT Haber ekranlarında yansıttık. Dünyanın en zor 5 operasyonundan biri başarıyla tamamlandı ve o operasyonun ilk görüntüleri şu an TRT Haber ekranlarında yayınlanıyor.